Genel fizyolojik uyarılma düzeyinin düşük olması mutlu ilişkilerin bayağı temel özelliklerinden biri. Evet. Okey, ne diyeceğiz bununla ilgili? Devreye bunu sokmamız gerekiyor. Yani tekrar rahatlamayı, sakinleşmeyi ve bu sakinlik fizyolojik düzeyde bir sakinlikten bahsediyoruz. Yani yaklaşık 20 dakika işte yarım saat boyunca sürmesi gereken ve bildiğimiz yöntemleri işte hep eğitimlerde anlattığımız rahatlama, nefes vesaire tekniklerini kullanarak danışanların sakinleşmesi, nabızlarının düşmesini sağladığımız yer olmalı. Tekrar bu konuşmaya geri dönebilmek için sağlıklı bir şey. Yani şey gibi hani bizim adli tıpta cezai ehliyet kavramı hep geliyor aklıma. Yani tekrar o ehliyeti alıp konuşma ehliyetini Oradan devam edilmemiz gerekiyor. Önce gevşemeyi sağlayacağız. Peki sağlanamıyorsa? Danışan eşlik etmiyor. Biz şu anda durmak ve nefes almak zamanı diyoruz. Yani şey de getirebilirsin böyle. 4 hattıyı durdurmadaki en zorlandığın danışanlar neler? Yani seni dinlerken aklıma sayısız danışan geliyor. Evet. Ya da taşmaya geçirmekte en zorlandığın örnekler var mı? Evet, devam etmek isteyen konuşmaya. Çünkü o hani biraz aslında taşma durumu, savaş, kaç, don gibi kavramlarla ilişkili ve onlardan birine de kapılabilir ve çok savaş halinde bir danışan da olabilir. Sürekli aynı şeyleri tekrar eden ama o da o sırada taşmış vaziyette. Zaten yeni bir şey üretemediğinden, problemi çözemediğinden onu görebiliyorsun. Ve sürekli eleştirmeye devam ediyor vaziyette olabilir yani. Hani onun için rahatlamaya geçmek hani söz konusu olamaz gibi o vaziyette. Yani durdurmak, bir süre sessiz kalalım yani. Belki biraz daha sesimizi yükselttiğimiz bir yerde danışanları durdurmak, sadece durmak ve biraz beklemek. Zaten nefes alıyor olacağız. Biraz nefes aldıktan sonra belki bir iki küçük şey söyleyip hani bununla ilgili. Şu anda hani acil durum ve şey gibi ilk yardım çantasında olması gereken biraz nefes almak ve işte biraz gevşemek. Sonra mutlaka bu konuya geri dönüyor olacağız. Lütfen beni takip edin demek çok aklıma kısa geliyor. tutmak değil mi burayı? Yani hani eğer taşma varsa Çok kısa. çünkü terapistin söylediklerini de duymayacak. Evet. O yüzden şimdi derin nefes almak vakti. Konuşmaya devam ediyor. Duruyoruz şu anda. Önce derin nefesler alıyoruz. Önce bir sakinleşiyoruz. Ondan sonra bu konuşma devam edecek söz. Şimdi derin bir nefes deyip onlara eşlik ediyor olmak. Kesinlikle. Yani hani en kurtarıcı yer burası. Burası. Bu arada tabii ki bu yıllar boyunca kendilerini bir şekilde regüle etmeye alışmış danışanlarımız var. Ne yapıyorlar? Sigara içiyorlar. Ne yapıyorlar? Doğru. Ayağa kalkıyorlar. Yine sık gelen bir soru. Burada da var. Ayağa kalkıyorlar. Danışan bir anda sigaraya çıkmak istiyor. Sigaraya çıkmak istiyor. Yani gayet anlaşılır. Çünkü regüle olma becerisini bu şekilde kazanmış. Yıllar içerisinde benim böyle mola verdiğimde oldu. Yani çünkü daha yeni bir beceriyi edindirmeden yani eski beceriyi hemen hani o sırada yok sayıp işte bunu yapacaksınız gibi daha strese sokucu olduğunu fark edip 5 dakika o zaman mola verelim ve 5 dakika sonra buradayız gibi dediğim ama sonra mutlaka gevşemenin, regüle olmanın hani başka yolları olduğunu ve belki de çok daha kolay yolları olduğunu gösterdiğim ve bundan sonra seanslarda bunu deniyor olacağız. Siz yine dışarıda bunu yapabilirsiniz ama bunu da yapabilirsiniz diye alternatifi gösterdiğim danışanlar da oldu. Çok. Yani iyi ki getirdin burayı. Çünkü sigara molası ya da hani ben şu anda gitmek istiyorum. Evet. Şimdi eğer çok güçlü bir yerdeyse ve taşma varsa gerçekten ne kadar süreliğine gitmek? Hani dediğim danışanım oldu. Gidiyorum ben, bu seans burada bitmiştir. Seansın burada bitmesine izin vermiyorum. Ama hani bir 15 dakika ara verebiliriz. 15 dakika dilerseniz yürüyebilirsiniz. Hani her ikiniz de çıkıyorsunuz. Bu kısım da önemli. Evet, yani ikisi. partnerle birlikte odada kalmayın arkadaşlar. Yani hani biri molaya çıkıyorsa bu ara verildi demek seansa. Mutlaka ikisiyle birlikte geri geliyorsunuz. Ama her defasında sonrasında okey böyle regüle ediyorsunuz deyip sigara ya da dışarı çıkmak ya da bir telefon açmak ya da bir ayağa kalkmak falan bunların hepsini onlara dönüp okey genelde böyle öyle mi? Çok gerildiğinizde bunu mu yaparsınız hani deyip danışanlarımıza. Ardından regülasyonu anlatma fırsatı getiriyor bize. O yüzden biz bu yöntemde şey diyoruz. Ne ile geliyorlarsa, değil mi? Neredelerse onunla çalışıyoruz. Geldikleri yer burası. Regülasyon yolunu gösterdi danışan bize. Oley. Evet. Hani başka regülasyon yöntemleri de var. Onu tanıtmak için de bir fırsat bu bize bir taraftan. Kesinlikle. Kısaca bir parantez şeye mesela o odadan gitme isteği de çoğu zaman evdeki odadan gitme isteğinin bir göstergesi oluyor.
Ve bu taşmayı bilmedikleri ortamda bir partnerin diğerini terk etme, yani odayı gidiyorum, ben seninle daha fazla konuşmayacağım ve gidiyorum, terk ediyorum burayı. Eğer terk edilmeyle ilgili bir Hassasiyet varsa zaten. evet, onları çok tetikleyen anlar oluyor. Sanki danışan hani bilinçli isteğiyle, bile isteye gidiyormuş gibi. Halbuki regüle olmak için çoğu zaman kaçıyor. Yani oraları da bilgilendirdiğimiz, eğer böyle örüntüler varsa konuştuğumuz yer de burası aslında. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Durumsal şiddette mesela çok sık karşılaştığımız bir tablo. Evet. Biri dışarı çıkmak istiyor, öteki kesinlikle İzin bırakmıyor, vermiyor. kapıyı kapatıyor, kapıyı kilitliyor, birbirlerini itmeler geliyor falan. Süper. Ve bunların tamamının temelinde hangi beceri eksikliği var? Çünkü taşma dediğimiz şey hepimizin başına gelebilir bir şey. Zaten yaşadığımız bir şey yani. Sinir sistemi çok yoğun bir savaşma, çok yoğun bir tehdit hissediyor. Ve bir anda tüm sistem savunmaya ya da savaşmaya geçiyor ya da donuyor kalıyor. Hepsine taşmayı görüyoruz zaten. Ama bunu halletmeden ne o tartışılan konuyu halledebiliriz, ne 4 hattının ortadan kalkmasını halledebiliriz, ne başka regülasyon yöntemleri anlatabiliriz. O yüzden taşmaya anında müdahale önemli.